Selamünaleyküm. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkamda gördüğünüz 75 metrekarelik prefabrik evimizin tanıtımını yapacağım sizlere. İçini dışını hep birlikte gezeceğiz. Kullanılan malzemelerden, yapılan işlemlerden sizlere detaylıca bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok sormuş olduğunuz soruların birkaçını yanıtlamaya çalışacağım bu videomda. Yine çok sorduğunuz fiyat bilgisi için aşağıda açıklamalar kısmında web site adresimiz, sosyal medya hesaplarımız ve iletişim adreslerimiz mevcut. Oralardan bizlere ulaşarak fiyat bilgisi ve detaylı bilgiyi alabilirsiniz arkadaşlar. Videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek videolarımızı da kaçırmamak için kanalımıza abone olup zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, 75 metrekarelik prefabrik evimiz dış görünümü bu şekilde. Yine ön tarafta 10 metrekarelik bir verandamız var. Çatı sistemi olarak beşik çatı önünde cumba çıkıntısı olarak çalıştık. Hemen binamızın sol tarafında da bir kubbe çıkıntımızı görmektesiniz arkadaşlar. Şöyle yaklaşarak binamızın detaylıca anlatımını yapayım size. Evimizin dış cephesinde yalıpan kaplama işlemi uygulandı arkadaşlar. Bu kaplama yine betopanın ürünü olacak şekilde ahşap desen bir kaplama sistemidir arkadaşlar. Bu ahşap desen kaplamaya gri renkleri boyandı. Gayet şık bir görünüm kazandı arkadaşlar. Evimizin diğer taraftan da görünümü bu şekilde arkadaşlar. Balkon bölümü bu cephede, bu cephesi de gayet şık bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Yavaştan evimizin içine doğru geçelim arkadaşlar. Evimizin seramik işleri tamamlandı. Kapılarımız ve pencerelerimiz takıldı arkadaşlar. Lambalarımız ve prizlerimiz de tamamen takıldı. Mutfak dolabımız, sinekliklerimiz vesaire tamamen yapıldı. Artık müşterimize bu şekilde teslim edeceğiz binamızı. Evimizin girişinde hemen kocaman bir 180'e 120 bir pencere karşılıyor. Ve hemen yanında da gri renklerin hakim olduğu şık bir çelik kapıyla evimize giriş mevcut arkadaşlar. Çelik kapıdan girdiğimizde hemen sağ tarafımızda bir mutfak tezgah, mutfak alanı görmekteyiz arkadaşlar. Hemen sol taraf ise salon bölümü. Bu projemiz açık mutfak salonlu bir projemiz arkadaşlar. Salon bölümümüzün hemen ön kısmı da cumba çıkıntımız mevcut arkadaşlar. Bu cumba çıkıntısı da içeriden çok bir alan kazandırmasa da dışarıdan ve içeriden binamızı gerçekten çok estetik gösteriyor arkadaşlar. Mutfak bölümümüzü de hızlıca göstereyim. Mutfak bölümümüz, mutfak dolap tezgahımız L şeklinde olacak şekilde arkadaşlar. Antrest gri ve beyaz renklerin hakim olduğu bir mutfak oldu. Gerçekten çok şık, çok kullanışlı. Mutfağa sahip oldu arkadaşlar müşterimiz. Yine tezgah arasının seramikleri vesaire de yapıldı arkadaşlar. Salon mutfaktan sonra tam karşımızda bir tane çalışma odası, hemen solunda bir tane yatak odası ve hemen burada tuvalet banyo alanı mevcut arkadaşlar. Şöyle tuvalet banyo alanını da hızlıca göstereyim size arkadaşlar. Duş bölümü, klozet bölümü, lavabo bölümü ve çamaşır makinesi için alan ayrılmış durumda. Tabii ki de yine çamaşır makinesinin üstü de arkadaşlar termosifon konumlandırılmış durumda. Çok soruyorsunuz, duvarlar ağırlık kaldırır mı, mutfak dolaplarını kaldırır mı, tablo asabilir miyim gibi sorular çok soruyorsunuz arkadaşlar. Burada 80 litrelik termosifonun asıl olduğunu görmektesiniz. Tabii ki de duvarlarımız ağırlık taşımakta herhangi bir sorun yaşatmaz arkadaşlar. Tuvalet banyodan sonra hızlıca çalışma odamızı da göstereyim size. Çalışma odamızda şöyle bir dolap alanımız mevcut arkadaşlar. Burası çok büyük denilemeyecek şekilde 8 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Bu odamızdan sonra da son olarak 12 metrekarelik bir yatak odamız mevcut burada. 3.75'e 3.75 olacak şekilde bir yatak odamız mevcut. Yatak odasının da derinliğini hızlıca size göstereyim. Çift kişilik yatak,
gardırop bölümü ve etajer rahat bir şekilde sığmakta arkadaşlar. Kapılarımız Adobe'nin Ado kapısı çalışıldı. Açık renk krem renginde bir kapı modeli çalışıldı arkadaşlar. Opsiyonel olarak tabii ki de bunları siz seçebiliyorsunuz. Pencerelerimizde yine Adobe'nin 70'lik serisi çift cam, ısı cam olacak şekilde ve sineklikleri üzerine olacak vaziyette takıldı ve müşterimize artık bu şekilde teslim edeceğiz arkadaşlar. Evimizin iç cephesinde de alçı kaplama ve alçı sıvı işlemi mevcut arkadaşlar. Herhangi bir şekilde duvardaki birleşim elemanlarımızı görmüyorsunuz tabii ki de. Bu binaya estetiklik ve şıklık katmakta. Dış cephede yalıpan kaplama, iç cephede alçı kaplama ile birlikte evin tamamen prefabrik ev görüntüsünden çıkıp betonarme veyahut da daha şık bir ev görünümü kazandırılabiliyor arkadaşlar. Bu tabii ki de sizin isteğiniz ve bütçenizle alakalı olan bir durum. Evet arkadaşlar, 75 metrekarelik prefabrik evimiz içten ve dıştan bu şekildeydi. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Evimizin içini dışını hızlı bir şekilde hep birlikte gezdik ve incelemiş olduk. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için aşağıda açıklamalar kısmında web site adresimiz, Instagram ve sosyal medya hesaplarımız gibi iletişim adreslerimiz mevcut arkadaşlar. Oralardan bizlere ulaşıp detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi seyirler.